Herkese merhabalar hanımlar. Bugün sizinle polyester ipten yapılmış bir çanta örneği paylaşacağım. Yapımı oldukça basit. Çok rahatlıkla yapabileceğinize inandığım bir model. Ben bu şekilde tasarladım. Siz dilerseniz yine kendi ipinden örebilirsiniz. Ahşap boncuklardan bir askı tasarlayıp çapraz omuz için askıda yapabilirsiniz. Zincir de takabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Şöyle hemen yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi Söğüt modelinden 4 adet Söğüt modelinden ve altındaki taban ikili trabzandan olacak şekilde toplamda 5 motif hazırladım. Bir günümü aldı diyebilirim. Yapımı gerçekten oldukça basit. Polyester ip kullandım. 2 milimlik 3 milimlik tığ kullandım. Beğendiyseniz, hazırsanız, malzemeleriniz de varsa hemen yapmaya başlayabiliriz. Şimdiden kolay gelsin. Evet hanımlar, bir önceki videomuzda zaten bu 4 motifin yapılışını paylaşmıştım. Bir önceki motiften nasıl yapıldığına ulaşabilirsiniz. Şimdi bunun tabanını yapacağım. Tabanını yapmak için tekrar bir ölçü alalım. Kaç santimlik kenarlarımız var. Hemen bakalım tekrardan. Şöyle gördüğünüz gibi ortalama 15,5-16 santim. Hatta bir tane daha ölçelim net olsun. Evet, ortalama 16 santimlik modellerimiz var. Doğal olarak 16 santimlik kare bir motif elde edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen şöyle göstereyim. Bildiğiniz gibi bu ipler kolay sökülebilen ipler olduğu için hemen şöyle ucumu yakıp kendimi garantiye alıyorum. Evet. Şimdi ortalama 2 katı kadar bir zincir çekeceğim. Yani 30 tane falan bir zincir çekeceğim. Birinci zincirimi çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hatta ben bunu bir 40'a tamamlayayım, garanti olsun. Bakalım şöyle. Evet, 40'a tamamladım. Şimdi şöyle polyester iplerde 2 milimlik 3 milimlikler var. Kullandığımız tığın numarasına bağlı olarak elimizin sıkılığına, bavuluna bağlı olarak bu çektiğimiz zincir sayısı kişiye göre değişebiliyor. O yüzden net bir sayısı yok. O yüzden ne yaptım ben şu anda? 2 katından bir tık fazla, yani 40 tane zincirimi çektim. Ölçerek sık iğnemi yapacağım. 16 santime ulaştığında atıyorum fazla bir zincirim varsa şuradan hemen atıyorum 5 zincirim fazla. 5 zincirlik söküm yapıp tekrar ucunu yakacağım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi hemen tabanımıza başlayalım. Kenarlarda ikili trabzan kullandığımız için yine tabanda da ikili trabzanlar yapacağım. Başımı doladım. Bakın hemen şu dibindeki değil de bir sonrakine batıp ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bütün ilmeklerime ikili trabzanlarımı dolduracağım sırasıyla. İlk iki sırada bir püf nokta var. Ondan sonrası dümdüz şekilde ilerleyecek. O püf noktayı yapmamızın amacı da hani kare şekline oturtabilmek aslında. Hani şöyle gitmesin, tam kare şekilde ilerlesin diye. İlk iki sırada yapmamız gereken bir işlem var. Onu yapacağız. Ondan sonraki sıralar zaten aynı şekilde devam edecek. Şimdi ben şöyle bir 16 santimlik olana kadar ikili trabzanlarımı yapacağım. Sonra tekrar görüşelim. Evet, ben şimdi ikili trabzanlarımı yaptım. Hemen şöyle bir ölçüm alalım. Bakın. Gördüğünüz gibi 2-3 ikili trabzan eksik boyutta. Şöyle tekrar göstereyim. Yapmış oldum. Şimdi burada ne yapacağız? 2-3 eksik yapmamın sebebi de şöyle. Sağda ve solda birer tane arttıracağım için genişleyecektir. O yüzden 1-2 tane trabzan eksik boyutta çalıştım. Tekrar şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 1-2 taneye anca tekabül ediyor. Şimdi ben buraya kadar geldim. Başımı doladım. Son sıramda
battığım yere tekrardan aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Yani son ilmeğime 2 adet ikili trabzan yapmış oldum. 1 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Başımı doladım. Bakın hemen şu değil bir sonrakine batarak ikili trabzanlarıma devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi yukarıya dimdik çıkıyor şu anda. Bunu yaptığım için, eğer yapmamış olsaydım siz fark etmeyecektiniz ilk sıralarda ama yukarıya çıktıkça V şeklini alacaktı. Yine şimdi sıramın sonuna kadar bütün bu ilmeklerimin tepesine batarak ikili trabzanlarımı yapacağım. Yine sıranın sonuna kadar geleyim. Sıranın sonunda tekrar buluşalım. Evet, ben şimdi sıramın sonuna kadar neredeyse geldim. Hemen tekrar başımı doluyorum. Son sıramdan bir önceki ilmek bakımı bu. Buraya battım yine. Pardon. Evet. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın. Şurada gördüğünüz yuvarlaklaşmış bir alan var. Şimdi buraya 2 adet ikili trabzan yapacağım. Hemen şöyle köşe noktasını buldum. Birinci trabzanımı yaptım. Başımı doladım. Aynı noktaya ikili trabzanımı yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hani bir parmak eksik başlamıştık ya. Şimdi ölçtüğümde artık tam oldu. 16'lık bir tabanımız oldu. 16 santimlik bir tabanımız oldu. Dediğim gibi bu püf noktayı sadece birinci sıranın sonunda ve ikinci sıranın sonunda yapıyoruz. Bundan sonraki sıralarda bu işlemi artık yapmıyoruz. Şimdi tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Döndürdüm. Başımı doladım. Dediğim gibi her seferinde ilk ilmeğimi atlayıp ikinci ilmeğime giriş yaparak bütün zincirlerime ikili trabzan yapacağım. Evet, ben yine sıramın sonuna kadar neredeyse geldim. Hemen şöyle devam edeyim. Şöyle battım. Başımı doladım. Bakın şurada artık bir alanım kalmış oldu. O da ne? 2 zincir çektiğim alandı zaten. Hemen şöyle onun tepesine batacağım. Artık son sıralarda yaptığım çift batma işlemini 3. sıradan itibaren bitirdim. Ne yaptım? Tek battım son ilmeğimi. Tekrar 2 zincirimi çektim. Başımı doladım. Yine her seferinde olduğu gibi ilkine değil, ikincisinden başlayarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi artık bu 3. sıramdan sonra ne yapacağım? Dönüşlerde 2 zincirim var. Bir ilmek atlayıp ikincisine batarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Son ilmekte yine bir adet ikili trabzan yapıyorum. Döndürüp 2 zincir çekip bir atlayıp bir sonrakine ikili trabzanlarımı başlıyorum. Bundan sonrakiler aynı. Ölçtüğünüzde 16 santim olana kadar bu sırayı ilerletelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir de 40 adet zincir çekmiştik bildiğiniz gibi. Bakalım kaç tanesini kullanmamışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu bağlamayı da sayarsak 11 adet olmuş oluyor. Yani 2 milimlik ip ve 3 milimlik tığ kullanarak ben 40'tan 11'i çıkarttığımda 29, 16 santimlik bir parça için 29 adet zincir kullanmışım. Ama dediğim gibi bu sizin kullanacağınız ipin kalınlığına, tığın kalınlığına, elinizin bolluğuna, genişliğine göre değişebilir. O yüzden siz muhakkak benim yaptığım gibi ölçerek yapmayı deneyin. Hemen şöyle nasıl sökeceğinizi de bir iki parça göstereyim size. Bakın şurada başlangıç noktam var zaten. Hemen şuradan şöyle çekerek tek tek gördüğünüz gibi sökme işlemini yapıyorum. Bakın. Dikkat edin, ördüğünüz yeri kaçırmayın. Hemen şöyle döndürüyorum.
Garanti olsun yine bir adet zincirimi çekip ipimi çektim. Hemen şöyle küçük bir parça bırakıyorum. Dediğim gibi kolay sökülen bir ip olduğu için muhakkak yakma işlemlerinizi yapın ki tutsun. Evet, gördüğünüz gibi fazla zincirimizden de artık kurtulmuş olduk. Dediğim gibi ikili trabzanlarla devam ederek 16 santim olana kadar ilerleyelim. Daha sonra artık birleştirme aşamasına geçebiliriz. Evet, ben şimdi 16 santimden oluşan tabanımın yapılışını tamamladım. Şöyle hemen göstereyim size de. Şöyle bakın. Eşit. Sıkıntı yok. Şimdi hemen bir zincirimi çekiyorum. İpimi kestim. Şöyle biraz daha keselim. Ben yakıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi çantam artık 5 parçadan oluşuyor. Tabanım var. 4 tane de söğüt modelinden oluşan kenarım var. Şimdi hazırsanız devam edelim. Çanta formuna kavuşturalım. Evet hanımlar, en son aşamada zaten zeminimizi yapmıştık. Etrafına 4 motifimi gördüğünüz gibi siz de şablonunu oluşturarak yerleştireceksiniz. Şu an bana bakan yüzleri ters yüzleri. Düz yüzleri gördüğünüz gibi arka planda kalıyor. Şimdi birleştirme aşamasına geçeceğiz. İlk önce şu tabanları birleştireceğim. Sonra şu yanları birleştireceğim. Şu 4 yanı. Hazırsanız birleştirmeye başlayabiliriz. İlk kenardan hemen birleştirmeye başlayalım. Ben şu an önümdeki parçadan birleştirmeye başlayacağım. Şu şekilde dediğim gibi buralar ters yüzleri şöyle kapatıyorum ve düz yüzüne geçmiş oluyorum. Altta kalan tabanı da doğal olarak düz yüzüne geçecek. Şu köşelerden hemen plastik tutucumla tutturacağım. İlk kez yapacaklar için bu iyi bir şey olabilir. Kaydırma yapmazsanız çantanızda da herhangi bir yamulma vesaire olmamış olur. Şöyle bu köşeyi de hemen tutturayım. Bakın hemen tabanın köşesine taktım. Şurada da gördüğünüz gibi en son köşe yapmıştık. Hemen oraya geçiriyorum. Evet, iki kenarımı da şu şekilde tutturmuş oldum. Dediğim gibi şu anda iki tarafı da düz yüzü bana bakıyor. Hemen buradan birleştirmeye başlayalım. İpimizi aldım. Bir adet bağlama zincirimi çektim. Klasik sık iğne yöntemiyle başlayacağız. Hemen şurada gördüğünüz gibi, hatta şöyle yapalım, biraz bollaştırayım. Hemen şuraya girdim. Zincirimizin iki kanadını alıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde iki kanadını alıyoruz. Yine karşısında tekabül eden zincirimizin de iki kanadını alıyoruz. Evet, bağlama zincirimi zaten hazırlamıştım. Şöyle sıkıştırıyorum zincirimi ve içerisinden kaydırıyorum. Bir sık iğne. Şimdi takip eden tüm zincirlerin dediğim gibi iki kanatlarını alarak sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Bakın şu şekilde saç örgüsü şeklinde devam etmiş olacak. Sıramızın sonuna kadar bütün zincirlerimizi atlamadan birbirine karşılık gelen tüm zincirlerimizin çift kanadını alacak şekilde klasik sık iğne yöntemiyle öreceğiz. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Sıranın sonunda tekrar görüşelim. Evet, ben şimdi sıramın sonuna kadar geldim. Son ilmeğimi de alıyorum. Şu şekilde ve bağladım. Şimdi gördüğünüz gibi bir kenarımızı bu şekilde dediğim gibi klasik sık iğne yöntemiyle halletmiş olduk. Hemen şu tutucumu da şuradan çıkarayım.
Şimdi diğer kenarımı yapacağım. Diğer kenarımızı yaparken bakın şu an bu şekildeydi. Şu an ters yüzleri bana bakıyor. Hemen şu motifimi alıyorum. Ters yüzleri birbirine bakacak ve içeride kalacak şekilde aldım. Yine tutucumla sabitleyeceğim. Hemen köşelerden tutturuyorum. İp kalın olduğu için birazcık zor oluyor tutucuları geçirmesi. Bekletiyorum sizi, kusura bakmayın. Evet, tutucumu geçirmiş oldum. Hemen şöyle devam edeyim. Bu arada bir ilmeğim de sökülmüş. Hemen onu da halledelim bir yandan. Şöyle şurayı almıştık. Evet, şimdi kafanız karışmasın, hemen tekrar geri göstereceğim. Şimdi bakın şurayı yaptık zaten. Şöyle göstereyim. Şu an üçünün de ters yüzü. Burayı yaptık. 2 düz yüzü tamamlamış olduk. Şimdi bu şekilde çevireceğiz. Ters yüzü içeride kalacak. İlmeğimiz zaten burada. Hemen buraya devam edeceğim. Yani ip koparmadan dört kenarımı bu şekilde birleştirmiş olacağım. Hemen şu köşeye battım. İlmek tutucumda yer alan ilk köşeyi alıyorum. Zor olacak biraz. Çıkarayım hatta şöyle. Allah Allah. Alamadım. Evet. Şöyle içinden geçirdim. Evet. Şimdi biraz önce yaptığımız gibi tüm ilmeklerden alarak sık iğneme devam ediyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Zaten daha demin başlangıç ve bitiş noktasını göstermiştim. Yeni kenarı nasıl ekleyeceğinizi de gösterdim. Bu şekilde ilerleyerek dört kenarını da birleştirelim. Dört kenarını birleştirdikten sonra tekrar görüşelim. Biraz zorlanabilirsiniz ip kalın olduğu için, dediğim gibi. Ama sabır. Evet, ben şimdi dört kenarını birleştirip geleceğim. Evet, gördüğünüz gibi dört kenarımı ben birleştirdim. Şu an en son kenarımdayım. Hatta şöyle göstereyim. Bakın şöyle düz yüzünü çevireyim. Dört kenarımı birleştirdim. İpimi koparmadan hazır şuraya geçecekken hemen şu yanları birleştireceğim. Yine aynı mantık, aynı yöntemle şöyle şunu saklayayım. Köşeden girdim. Diğer zincirimden hemen şöyle her zincirimin iki kanadını ala ala sırasıyla devam edeceğim. Sıranın sonuna kadar bütün zincirlerime sık iğnemi yapacağım. Teknik aynı. Dediğim gibi dört kenarda aynı işlemi yapacaksınız. Hemen şöyle kısaca bir anlatayım. Şimdi bu iki kenarı birleştirdikten sonra ipimizi kopartıyoruz. Daha sonra hemen şu köşeye geçiyoruz. Yine bu köşeden başlayıp burayı, köşeden başlayıp diğer kenarı ve son olarak da dördüncü kenarda da aynı işlemi yapacağız. Son kenarda ipimizi koparmayalım. Hemen sap kısmına geçiş yapalım. Şimdi gösterdiğim gibi burada nasıl yaptıysak kenar işlemini bu dört kenarda da aynı şekilde yapalım. Dördüncü kenarda görüşelim. Evet, gördüğünüz gibi ben bu şekilde dört kenarımı da birleştirdim. Size ipi kopartmayın dedim ama ben kendim unuttum ve koparttım. Şimdi siz yine buradan devam edebilirsiniz. Benim şimdi başlayacağım şekilde. Ben şöyle herhangi bir yerden ipimi hemen bağlayacağım. Bir adet bağlama zincirimi çekiyorum. Dediğim gibi siz atıyorum bu kenarda bitirdiniz. Buradan aynı şekilde bir zincir çekerek devam edeceksiniz. Ben hemen şöyle farklı
olsun diye benim gibi unutup kesenler olabilir. Buradan mı başlayayım diye düşünenler olabilir. Buradan da başlayabilir. Bu ortalardan da başlayabilirsiniz. Hemen şöyle ilmeğimi içinden geçiriyorum. Şimdi dediğim gibi ipini koparmayanlar varsa yapacağı işlem sadece şu. Buradan başlayacak içinlerde aynı şey geçerli. Bir zincirimizi çekiyoruz. Yukarı çıkmış oluyoruz. Şu ipimi de hemen içeriden yürüteceğim. Şimdi burada bütün zincirlerime sık iğne yaparak artık sap kısmıma geçmiş olacağım. Gördüğünüz gibi zincirlerimin iki kanadını birden alıyorum yine. Alttan ipimi de yürütmüş oldum. Bütün zincirlerimizin tepesine bu şekilde sık iğnemizi yapalım. Başladığımız noktaya kadar gelelim. Bitişini göstereceğim. Evet, ben şimdi sıramın sonuna kadar yaklaştım. Hemen size nasıl bağlayacağınızı göstereceğim. Şimdi şöyle son ilmeğimi sık iğne yaptım. Tığımda ilmeğim var. Hemen şu bir zincir çektiğim noktaya battım ve kaydırmamı yaptım. Tekrar bir zincir, hemen yanındaki zincirin tepesine tekrar sık iğne sıramı devam ediyorum. Başlangıç ve bitiş noktalarının nasıl olacağını size gösterdim zaten. Bu şekilde 3 veya 4 sıra boyunca bu şekilde sık iğnelerimizi yapmaya devam edelim. Göz kararı yapabilirsiniz. İsterseniz 5 sıra da çıkabilirsiniz. Çantanızın yüksekliğinin nasıl olmasını istiyorsanız o kadar sayıda çıkabilirsiniz. Çok fazla da çıkmayın, yoksa bu sefer kötü duracaktır. Ben dediğim gibi 3 veya 4 sıra çıkacağım. En son bittiğinde tekrardan sap kısmı için görüşelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben şu anda ağız kısmını tamamladım. Totalde 4 sıra yaptım. Şimdi sap kısmına geçeceğiz. Hemen şöyle, ben yandan başladığım için bu şekilde katlıyorum. Yine plastik tutucularımın yardımıyla sap kısımlarımı belirleyeceğim. Şöyle şuradaki motifi şöyle yakından göstereyim size hemen. Evet. Şu motifi takip eden sıraya sap kısmı için ilmek tutucumu takacağım. Hemen şöyle bir bakıyorum. Tam köşe noktamdan aldım. Şuraya tekabül ediyor. Buraya birini taktım. Hemen yine şu köşe noktamdan bakıyorum. O da şuraya denk geldi. Onu da şuraya takıyorum. Yine bir göz kararı şöyle bir bakayım. Evet. Evet. Tamam. Evet. Karşısına gelen yine, yani diğer tarafta karşısına gelen yerlere de birebir şekilde 4 tutucumu da sabitledim ki askı yerlerimi belirlemiş oldum. Bu şekilde dediğim gibi şurayı baz aldım ben. Şöyle tığla hemen tutturdum. Siz ölçerek de yapabilirsiniz. Zorlanırsanız sık iğneyi seçme konusunda. Hemen şimdi sap kısmıma başlıyorum. Burada zaten 4. sıramı bitirdikten sonra kaydırma yöntemiyle kapatmıştım. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Hemen yanından sık iğne yapmaya devam ediyorum. Ta ki ilk tutucuma kadar. Hemen şöyle sizinle birlikte yapayım ben de hızlı hızlı. Şimdi sap kısmıma geldiğimde zincir çekeceğim. Zincirleri çok sıkı çekmeyin, çünkü içerisine her bir ilmeğin sık iğne yapacağımız için zorlanabilirsiniz açıkçası. Çok da bol da çekmeyin. Bu sefer sık iğne yaptığımızda delikleri büyük büyük olur ve güzel bir görüntü olmaz. Kaç zincir çekeceğime henüz karar vermedim. Bu çanta benim ilk deneyimim çünkü. Göz kararı şimdi ben de çekeceğim sizinle birlikte. En son ideal ölçü bana göre bu dediğimde size zincir sayısını vereceğim. Evet, ilmek tutucumdaki zincirimi batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Hemen şu elime dolanmasını çıkarayım. Şimdi zincirlerimi sapı için çekmeye başlıyorum. 1, 2. Bakın, ne çok sıkı ne çok bol.
Orta ideallikte çekebilirsin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Şu an 50 tane çektim. Biraz gözüme küçük geldi. Biraz daha uzatacağım. Tekrar bir kontrol ediyorum. Şu an 65 zincirim var. Bana göre yeterli. Çünkü çantamda çok büyük bir çanta olmadığı için haliyle sapını da çok uzun istemiyorum açıkçası. Bir de zaten etrafında 4-5 sıra kadar sıkı iğne geçeceğimiz için sap bir tık kalınlaşacak. Bu sefer çok uzun olursa çanta altta küçük kalacak. Kötü bir görüntü olacak. Dediğim gibi ben şu an 65 zinciri de bitirdim. Hemen şu ilmek tutucumun, yakınlaştırayım. İlmek tutucumun bulunduğu ilmeğe batarak sık iğnemi yapıyorum. Ve ilmek tutucumu çıkarıyorum. Hemen yanındaki zincirlerden yine sık iğne yaparak devam ediyorum. Bir sonraki ilmek tutucuma kadar sık iğnelerimi yapacağım. Ben de yapayım, siz de yapın. Tutucuda tekrar buluşalım. Evet, ben diğer tutucuma kadar geldim. Hemen oraya batarak sık iğnemi yapacağım. Şöyle çıkartayım, zorlanmayayım. Evet. Battım, sık iğnemi yaptım. Hemen 65 zincirimi orta bollukta çekiyorum. Evet, hemen diğer tutucumun olduğu yere batacağım şimdi. Ve sık iğnemle bağlayacağım. Evet, hemen şuradan bunu da artık çıkaralım. Bunlarla işimiz bitti. Evet, şimdi diğer sapıma kadar örmeye devam ediyorum. Sık iğnelerle devam ediyoruz bu aşamada. Başladığım noktaya da gelmek üzereyim zaten. Bakıyorum. Evet, son bir ilmekten sonra başladığım noktaya geldim. Bir zincir çekmiştim başlarken, hemen onun tepesine batıp kaydırmamı yapıp bir zincirimi çekiyorum ve sık iğne yaparak devam ediyorum.
Evet, ilk sap kısmıma geldim. Şimdi burada hemen ne yapacağımızı kısaca anlatacağım. Bakın şu son ağız kısmındaki ilmeğim. Şimdi zincirime geldim artık. Zincirime, her bir zincirime birer adet şu şekilde sık iğne yaparak bütün askımı sık iğne ile, bütün zincirlerimi sık iğne ile dolduracağım. Dikkat edin, atlamayın, yoksa biri kısa biri uzun olur. Her zincire sık iğnemi yapacağım bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yapacaksınız. Şimdi devamında videoyu uzatmamak amacıyla hemen şöyle kısaca anlatayım. Dediğim gibi bütün zincirlerime sık iğnemi yapıyorum. Hemen aşağı iniyorum. Aynı şekilde sık iğneme devam ediyorum. Diğer sapıma geldiğimde yine bir önceki sapta yaptığınız gibi bütün zincirler sık iğne. Başladığım noktaya geldiğimde bir zincirle yukarı çıkacağım. Tekrar sap kısmıma geldiğinizde sizde 1-2 ilmek kala tekrar buluşalım. Evet hanımlar, ben şimdi ilk zincir kısımdaki sık iğne sıramı bitirdim. Başladığım noktaya geldiğimde yine yukarıya çıkmak için bir zincirimi çektim ve sık iğneme devam ettim. Şu an ikinci kattaki sap kısmımın ikinci katını daha doğrusu yapacağım. Onu da nasıl yapacağım? Dediğim gibi 1-2 ilmek kala başlayalım demiştim. Hemen yakınlaştırıyorum. Evet. Şimdi bakın, gördüğünüz gibi 1-2 ilmeğim kaldı. Burada bütün sapların ayak ucunda 1, 2, 3 ve 4 ayak ucunda yapacağımız küçük bir ayrıntı var. Hemen size onu göstereceğim. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın, sap kısmındaki zincirim şuradan başlıyor. Yani gerisi şuradaki ağız kısmına ait olan zincirlerim. Buradan bir tanesini almayacağım. Buradan bir tanesini almayacağım ve şurayı büzüştürmüş olacağım ki çantayı kullandıkça bir marullanma olmasın diye. Onu da şimdi nasıl yapacağım hemen gösteriyorum size. Şunu atlayacağım. Şunu atlayacağım ve çanta kısmındaki ilk zincirime batıp sık iğnemi yapacağım. Tekrar göstereyim. Bakın, biri atladım. Çanta kısmındaki ilk zincire atladım. Direkt üçüncüye batıyorum. Ve tekrar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde. Şimdi yine bütün zincirlerimi sık iğne şeklinde devam edeceğim. Yine sap kısmındaki bitiş noktasındaki işlemi de size göstereyim. Gerçi burada yaptığımız işlemin aynısının birebir aynısı olacak ama yine de göstereyim. Ben şimdi ilerleyeyim, sap kısmının sonuna kadar geleyim. Sonunda tekrar görüşelim. Evet, ben bitiş noktasına geldim. Hemen burada da başta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bakın, şimdi şöyle sap kısmımda bir zincirim kalacak. Burada gördüğünüz gibi tabanda ağız kısmımda bir zincirim kalacak. Hemen bir sonrakine, yani 2 tane atlayıp üçüncüye sık iğne yapıyorum. Bakın, şu şekilde olacak. Sonra yine sık iğnelerime devam ediyorum. Bir sonraki sap kısmıma gelene kadar. Sizi sıkmamak için videoyu çok uzatmayacağım. Hemen kısaca yine nasıl yapmanız gerektiğini anlatayım. Şöyle. Şimdi başlangıçta ve bitişte yaptığımız bu işlemin aynısını burada da dolayısıyla yapacağız. Ortalama 4 ya da 5 sıra öreceğiz çantamızın sap kısmını. Her sırada bu 4 uca biraz önce yapmış olduğum işlemi yapmayı kesinlikle unutmayın. Başlangıç noktanıza geldiğinizde, ben buradan başlamıştım, bir zincir çekip yukarıya çıkmayı ve oradan devam etmeyi unutmayın. Çanta kalınlığının, sapınızın ne kadar kalın olmasını istiyorsanız o kadar sıra çıkabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben 4 veya 5 sıra çıkacağım. Göz kararı, yani buna karar vereceğim. Aynı ipi, aynı tığ numarasını kullanıyorsanız benim yaptığım sayıyla siz de yapabilirsiniz. Şimdi çantamın ben sap kısmını tamamlayayım. Bitiş noktasında görüşelim. Evet hanımlar, ben çantamı bitirdim. Sap kısmında toplamda 6 sıra sık iğne yaptım. Siz dilerseniz artırıp azaltabilirsiniz bu sayıyı yani. Benim için ideal bir kalınlıkta oldu. Görmüş olduğunuz gibi hemen iplerimi yerleştirdim içerisine. Çok şık, yapımı oldukça basit ve kullanışlı bir çanta oldu. İsterseniz zincir de takabilirsiniz boyundan takabilmek için.
Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer çantamı beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden herkesin eline emeğine sağlık. Hoşça kalın.